Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugün de yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak hep birlikte bir Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler yıl sonu değerlendirme toplantısında basın mensuplarının sorularını cevaplamıştı. İlk olarak şöyle öne çıkan detayları sizler için not ettim. Özellikle de Yaşar Güler gündeme ilişkin birçok konuyu ele almıştı basın toplantısında. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler basın toplantısında ilk olarak terör örgütü SDG'nin Suriye'deki varlığına ilişkin konuşmuştu. Diyordu ki, Suriyeli yöneticilerle yaptığımız görüşmelerde SDG'nin entegrasyonuna yönelik tutumu görüyoruz. Bizim her türlü gelişmeye karşı planımız hazırdır. SDG bir birlik halinde entegrasyon bahsediyor ancak bu kabul edilemez. Mutlak surette Suriye ordusuna ferdi olarak entegre olmaları lazım. Bu konudan geri atmamız söz konusu değildir diyordu. Devamında ABD ile bu konudaki görüş ayrılıklarının azaldığına dikkat çeken Güler, ABD'li dostlarımız artık gerçekleri daha iyi görüyor. Görüş ayrılığımız azalıyor. Biz ne istediğimizi açıkça ifade ettik dedi. Ve devamında şu kısım çok dikkat çekicidir. Kimseden icazet almayız dedi. Diyordu ki, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını 2016 yılından bu yana icra edilen harekatlar üzerinden hatırlatan Bakan Güler, olası bir operasyon içinde yeşil ışık yakmıştı. Güler, 2016'da harekatımızı yaparken ABD'de, Rusya'da, Suriye'deydi. Biz yapılması gerekeni kimseye sormadan yaptık ve bitirdik. Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç olursa gerekeni yine kimseye sormadan yaparız diyordu. Devamında Yaşar Güler İngiltere ile yapılan Eurofighter tedariği anlaşmasına da değinmişti. Diyordu ki, biz İngiltere ile yaptığımız anlaşma ile 20 tane yeni üretim Eurofighter uçağını satın alıyoruz. Üretilecek Eurofighter uçakları 2030'da 6 tane, 2031'de 8 tane, 2032'de de 6 tane olacak şekilde envantere girecek. Ayrıca hem Katar hem de Umman ile Eurofighter uçağı tedarik görüşmelerimiz olumlu şekilde devam ediyor. Katar'dan alacağımız Eurofighter'lar çok az uçuşlu hazır uçaklar. Katarlı kardeşlerimiz çok büyük anlayış gösteriyorlar diyordu. Sadece Eurofighter'ların değil, aynı zamanda Meteor füzelerinin de alınacağını belirtiyordu. Ayrıca Türkiye'nin Meteor füzesinden çok daha iyi bir füzeyi kendi yerli ve milli imkanlarıyla geliştirdikten sonra da isterlerse işte İngiltere'ye veyahut da İspanya'ya biz onlara satacağız diyordu. Gazze ve istikrar gücü olarak Türkiye. Gazze'deki bileceğiniz üzere barış gücünde Türkiye'nin yer alması bekleniyordu. Kıymetli dostlar, Yaşar Güler olası Gazze'de görev alacak Türk barış gücünün hazırlıklarının tamamıyla bittiğini belirtiyordu. Yavaş yavaş açıklamalarının son kısmında da Avrupa'nın bileceğiniz üzere SAFE programı vardı. Burada Türkiye'nin katılımını reddediyordu. Özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Bu konuya dair de Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle bütün ülkeler savunma harcamalarını artırıyor. Avrupa'da bu konuda eksikliğini fark ederek Avrupa güvenlik mimarisini oluşturmaya çalışıyor. Şu an birçok Avrupa ülkesinin mühimmat ve silah noktasında noksanlığı var. Savunma ve güvenlik için birçok silah ve teknolojiye ihtiyaçları var. Bu kapsamda birçok Avrupa ülkesi bizimle işbirliği konusunda istekli. Hal böyleyken başta Yunanistan olmak üzere kendi çıkarlarını Avrupa güvenliğinin önüne koyarak Türkiye'yi bu oluşumun dışında tutmaya çalışan ülkeler olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin SAFE programına dahil edilip edilmeyeceğini çok fazla dikkate almıyoruz. Çok ihtiyaç duydukları kritik bir zamanda konuşma sırası bize gelecek diyordu Yaşar Güler. Yaşar Güler'in özellikle de SAFE programına Türkiye'yi alıp almadıkları pek umurumuzda değil. Çünkü Avrupa Birliği ülkeleri gerçeğin farkında açıklaması aslında dünkü yaşanan gelişmelerin en büyük örneğiydi. Dün kıymetli dostlar, tamı tamına 410 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı Aselsan Polonya ile. Ne üzerineydi anlaşmalar? Elektronik harp sistemleri. 2035 yılına kadar elektronik harp sistemlerinin Polonya'ya teslim edilmesi belirtilmişti. Yani kıymetli dostlar, aklıma da şu geldi. Hani Avrupa Birliği'nin SAFE programına Türkiye alınmadı, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi karşı çıktı dedik ya. Aslında dolaylı olarak biz SAFE programına girdik. Yani Polonya falan öyle Yunanistan'ı, Güney Kıbrıs Rum yönetimini dinlemiyor. Polonya geldi, 410 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attı. Daha önümüzdeki günlerde neler gelecek neler. SAFE programında en fazla bütçeyi alan Avrupa ülkesi şu an Polonya. Polonya SAFE programından 43,7 milyar avroluk bir kendisine bütçe almıştı. Zaten Polonya'da bu bütçeyi dolaylı olarak Türkiye'de harcıyor. Şimdiden daha elektronik harp sistemlerimizi aldılar. Yani Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin engellemelerini Avrupa'da pek de takan yok. Onu belirtmek isterim. Son olarak da Yaşar Güler özellikle de hani geçtiğimiz günlerde F-16'larımız tarafından vurulan insansız hava aracı vardı ya, bu konuya dair dedi ki 15 Aralık tarihinde F-16'larımız tarafından vurularak düşürülen insansız hava aracı tespit edilmesi zor bir insansız hava aracı. Tespit eden arkadaşlara da teşekkür etmek istiyorum. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'de insansız hava aracı ve insansız deniz araçları yoğun olarak kullanılıyor.
bizim vurduğumuz İHA'da kontrolden çıkmış bir hava aracıydı diyordu. Daha sonrasında işte F-16'ların takip ederek meskun mahalde en uygun yerde emniyetli bir şekilde hava füzesiyle insan hava aracını vurduğunu, füze vurduğundan dolayı insan hava aracının paramparça olduğunu, enkazının arama çalışmalarında devam ettiğini belirtiyordu Yaşar Güler. Evet kıymetli dostlar, şimdi Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler 15 Aralık'ta düşürülen hani o Çankırı veyahut da Elmadağ mevkisine düşülen insan hava aracı vardı ya, ondan bahsetmiş, F-16'larla vurulan. Fakat düne geldiğimizde Kocaeli'de gerçekten de hani ilk gördüğümüzde ya yok artık ya dediğim bir olayla karşılaştık. Biliyorsunuz hepiniz, Kocaeli'de bir tane köylü İsmail amcamız tarlasında ekim dikim yaparken yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam pazartesi günü insan hava aracının bir sesini duyuyor. Daha sonrasında düşeceğini anlıyor ve insan hava aracı düşüyor. 3 gün boyunca İsmail amca işte bombadır, patlar eder diye korkusundan hiç kimseye haber etmiyor. Daha sonrasında 3 gün sonra muhtara haber ederek Rus tipi Orlan 10 insan hava aracının düştüğü belirleniyordu. Kıymetli dostlar, yani bu olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Devamında tabii herkesin aklında başka soru işaretleri uyanmıştı. Bugün mesela özellikle de bu konunun üzerine biraz gitmek isteyeceğim. İlk başta kıymetli dostlar, şu kesinlikle açık ve net: kimse bu tür gelişmelerin kendi hava sahasında yaşanmasını istemez. Yani bir insan hava aracı düşecek, Rusya'ya mı ait, Ukrayna'ya mı ait, birazdan geleceğiz. 3 gün sonra köylü haber edecek. Bu gerçekten de kabul edilemez bir gerçeklik. Onu bir söyleyeyim. Devamında kıymetli dostlar, ilk olarak bir sahte bayrak operasyonundan bahsedebilir miyiz? Buna değinmek isteyeceğim. Çünkü Rus tipi Orlan 10 olduğu anlaşılıyordu insan hava aracının. Fakat kıymetli dostlar, Rusların hiçbir şekilde Orlan 10'larda daha öncesinde aynı üzerinde bir kırmızı yıldız vardı ya, o şekilde bir amblemi insan hava aracına yapıştırdığını kimse görmemişti. En azından sosyal medya araştırmaları bunu göstermekteydi. Tabii hal böyle olunca herkesin aklına sahte bayrak operasyonu da geldi. Acaba birileri Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmek mi istiyordu? Devamında şimdi teknik bilgilere bakacak olursak yaklaşık 500-600 kilometrelik bir menzili var Rus Orlan 10 insan hava aracının. Yani gözetleme insan hava aracı, herhangi bir silah taşımıyor ama baktığımız zaman evet, hani Kocaeli'deki düşen bölgeye en yakın Rus bölgesi neresi? Kırım. Kırım yaklaşık 500-600 kilometreydi. Yani evet, bu ihtimal bir cebimizde dursun. Devamında tabii özellikle de Rus Telegram kaynaklarına da ben baktım. Hani Kremlin'e yakın kaynaklar. Onlar da diyordu ki mesela bu insan hava aracı bize ait. Bu insan hava aracı işte Karadeniz bölgesinde Ukrayna insansız deniz araçları, hani intihar deniz araçları Rus gemilerine saldırılar düzenliyor ya. İşte onları gözetlemek için kullanılıyordu. Daha sonrasında işte kontrolden çıktı, yoğun elektronik harp ortamından dolayı Türkiye'ye kadar gitmiş deniliyordu. Fakat şunu da belirtmek isterim. Orlan 10 insan hava aracı şu an görüntüler karşınızda. İlla ki Karadeniz'den veyahut da Kırım'dan veyahut da Yunanistan'dan atıldığını dahi söyleyenler vardı. İlla ki yani uzak bölgeden atılmasına gerek yok. Kıymetli dostlar, görmüş olacağınız üzere aynı böyle keman çantası gibi, gitar çantası gibi Rus Orlan 10 çantaya koyulabilen bir insan hava aracı. Yani siz o çantayı kurduktan sonra o insan hava aracını her yerden atabilirsiniz. Onu da belirtmek istiyorum. Açıkçası bu konudaki sizin görüşlerinizi de oldukça merak ediyorum. Sahte bayrak operasyonu muydu? Ukrayna, Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmek mi istiyordu veya başka güçler? Devamında gerçekten de Rusların insan hava aracı kontrolden mi çıkmıştı? Hava savunma sistemlerimizin reaksiyonu mu ölçülüyordu? Bazıları dedi özellikle Türk hava savunma sistemlerinin karşılık vermemesinin sebebi Türk hava savunma sistemlerinin yerinin tespit edilmesini engellemekti diye bazı tabi ifadelerde gördük. Ama şunu belirtmek isterim, ne olursa olsun o sistem yani bir köylü tarafından bulunmazdı. Yani köylü haber etmese muhtara belki de kimsenin haberi olmayacak. Çok ilginç bir durumdu gerçekten de. Tekrardan şunu belirteyim, Yaşar Güler kendisi de söylemiş. Hani bu tip insan hava araçları gerçekten de tespit edilmesi oldukça zor insan hava araçları. Yani mevzu Türkiye değil, şu an dünyada en iyi hava savunma sistemlerine kim sahip? İşte Rusya sahip. İsrail'in sistemleri gelişmiş. Amerika Birleşik Devletleri sahip. Onlar bile engelleyemez yani bu tür insan hava araçlarını. Şimdi tabii bu gelişmeler yaşanınca ben dünden beridir abi dedim ya, böyle hani insan hava aracı küçük diye illa Türkiye sınırlarına girmesine göz mü yumacağız? Yani bu sorunun cevabını aradım. Tabii kendimce de bir şeyler buldum. Tekrardan belirtiyorum, hani ben konuda uzman falan filan değilim. Sadece şunu bilirim. Ukrayna-Rusya savaşında özellikle de Karadeniz'e hani taşınan o savaşı çok yakinen Telegram kanallarından takip ederim. Kim neyi neyle vurmuş
çok yakından izlerim yani. Bundan dolayı bazı çıkarımlarda da bulundum. Kıymetli dostlar, öncelikle örnek veriyorum. Rusların Orlan 10 tipi keşif insansız hava araçları tarzında bir insansız hava aracı Türk hava sahasına girecek. Biz bunu nasıl engelleyeceğiz bu tarzda? İlk olarak neyle engelleyeceğimizi bulmamız lazım Türkiye olarak. Bunun cevabını düşündüğümüzde ise bana en mantıklı, en makul gelen çözüm Sungur. Hani omuza atılan Stinger füzesi benzeri Roketsan üretmiş olduğu yerli füzemiz vardı ya, Sungur. Sungur'umuz yaklaşık 8 kilometre menzile sahipti. İşte kıymetli dostlar, ben Sungur füzemizin özellikle de bu tipteki insansız hava araçlarının engellenmesi konusunda kesinlikle başrolü üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Sungurları nasıl atacağız? Öyle ne bileyim deniz sınırına, sahillere piyade mi yerleştireceğiz? Hayır kıymetli dostlar. Türkiye'nin askeri olarak rahatça hareket edebileceği Karadeniz'de deniz yetki sınırları var ya. İşte oralara tamamıyla yayılmış bir şekilde bizim silahlı insansız deniz araçlarımız var değil mi? Ben buraya şimdi not ettim. Ulaklar, marlinler, piranalar, değil mi kıymetli dostlar? İşte Sungur sistemlerimizi insansız deniz araçlarımıza monte edeceğiz. Daha sonrasında siz deyin 100, ben diyeyim 200 tane üstünde Sungur bulunan silahlı insansız deniz araçlarının Karadeniz'de rastgele devreye attığını, Türk sularında gezdiğini bir düşünün. Yani sahil güvenlik botları gezeceğine insansız deniz araçlarımız gezecek ve üzerinde Sungur hava savunma sistemi yer alacak. Devamında sadece silahlı insansız deniz araçlarımız değil, özellikle de Bayraktar TB2 tarzı hani uçuş maliyeti düşük olan insansız hava araçlarımız da yine Sungur füzeleriyle devriye faaliyetlerinde bulunacaklar. Çünkü bileceğiniz üzere hani yere yakın uçmaz, havadan uçar. Onu da Bayraktar TB2'lerimiz tespit edecek. Bu benim kendi çözümümdü. Bir kere kıymetli dostlar, bizim Karadeniz bölgesindeki kritik yerlerimize alçak irtifa hava savunma sistemlerimizi bizzat merkeze yerleştirmemiz şart. Yani örnek veriyorum, bizim petrol depolarını MK Tolgalar, Korkutlar koruyacak veya devamında lazer silah mı lazım? İşte Aselsan, Gökberk, TÜBİTAK, Işık, bunlar bizzat sadece depoları koruyacak, kritik tesisleri koruyacak. Bunları bir kere yerleştireceğiz. Hani ben günün sonunda maliyetlerine de baktım. Örnek veriyorum, biz şimdi Orlan 10 açık kaynaktan araştırdık. İşte maliyeti nedir dedik. Yaklaşık 100 bin dolar gibi bir tutarı var Rusların Orlan 10 insansız hava aracının. Bunlar açık kaynakta yazan rakamlardı. Devamında kıymetli dostlar, biz şimdi Rusların insansız hava aracını hadi Hisar O'larla tespit ettik. Hisar O hava savunma sistemimizin bir tane füzesinin maliyeti yine açık kaynak bilgisidir. 1-1,5 milyon dolar civarında. Yani ekonomik olarak mantıksız. Müdahale edersen hadi bir kere edersin. Devamı gelmez dediğim gibi. Fakat Sungur'a baktığımızda Sungur'un yani muadilleri, Sungur'un rakamı net bir şekilde açıklanmadı şu fiyattır ama Sungur'un muadilleri olan Stinger'ların maliyeti yaklaşık 100-150 bin dolar bandında. Yani mesela Orlan'la kafa kafaya, anladınız mı? Ha, gönül ister ki hiç mesela Sungur ateşlemeyelim, bizzat işte Korkutlarımız, Tolgalarımız parçacıklı mühimmatla etkisiz hale getirelim ama dediğim gibi tespiti çok zor insansız hava araçları. Yani mevzu şu: Karadeniz'i tamamıyla insansız deniz araçlarıyla kaplayacağız ve bunların hepsi hava savunma sistemlerine sahip. Sungur'a sahip insansız deniz araçları olacak. Devamında tepesinde de Bayraktar TB2'ler Türk hava sahası içerisinde Sungur'larla devreye atacak. İnşallah Bayraktar TB2'nin özellikle de Sungur monte edilmiş versiyonları bu vakitten sonra artık bu konuda çalışmalar hızlanacaktır. Çünkü yaşanan gelişmeler bu işin şakasının pek de olmadığını gösteriyor. İnsansız deniz araçlarımıza yönelik hava füzelerinin geliştirilmesi de zaten konuşulan bir mevzuydu. İnşallah bundan sonraki süreçte bu konular hızlanır ve netlik kazanır. Çünkü Ukrayna mesela bu şekilde rahatlıkla Rus jetlerini düşürdü yani. Yani adamlar insansız deniz aracından Rus jeti düşürebildi. Aynı böyle Stinger benzeri bir füzeyle. Anladınız mı? Bu gelişmeler bu şekilde karşımıza çıkıyor. En azından benim kendi çıkarımlarım bu şekilde, tekrardan belirtiyorum. Sözlerimin hiçbir şekilde resmi bağlayıcılığı yoktur. Benim tamamıyla gözlemlerimdir bunlar. Benim kendi çıkarımlarım bu şekildeydi. Benim payıma en azından bunlar düştü. Yorumlarda yine beyin fırtınası yapabiliriz. Nasıl bir çözüm yolu bulabiliriz? Çünkü gerçekten de artık dayanılmaz bir hal alacak gibi. Çok can sıkıyor bu durumlar. Ben de çok sıkıldım. Bundan dolayı bir beyin fırtınası yapsak bence güzel olur. Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz diyorum ve o zaman ne diyelim, eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.